Ramazan ayı, orucun dereceleri, açlığın manası, Kadir Gecesi ve daha fazlası bu kitapta. Ruhu Allah'a yükselten oruç. Cemal Nur Sargut sizin için derledi. Kadir Gecesi'ni nasıl idrak etmeliyiz? Neler yapabiliriz o güzel gecede? Önce Kadir'in manası üzerine konuşalım. Kadir Gecesi bu güzel ayın sıkıntı ve zorluklarının sonucunda Allah'ın bize bütün manasını indirdiği ve bizim de Allah'ın kadrini ve kıymetini bilmemizin gerektiğini idrak ettiğimiz gecedir. Bunun son 10 gün içerisinde hangi gece olduğunu bilmememiz, 10 geceyi de Kadir Gecesi gibi düşünerek geçirmeye çalışmamızın gerektiğini bize işaret eder. Bazı mutasavvıflara göre bu 10 gün içinde her sene ayrı bir gece tayin etmiştir Allah kadri idrak için. Fakat Allah birlik ve beraberliği sevdiği için herkesin bu Kur'an'ın inişine teşekkür ve şükrünü bir gecede anlatması gerektiğini düşünerek Peygamber Efendimiz vasıtasıyla Kur'an'ın 27. gecesinde Ramazan'ın indiğini ve ona göre hareket etmenin gerektiğini birleştirici bir öge olarak kullanmıştır. Ama iç manasıyla Kur'an son 10 gecenin içinde herhangi bir gece olabilir. Dolayısıyla bütün buradan anlaşılıyor ki Allah kendi hakikatini, yani Hz. Muhammed'in hakikatini ilim ve bilgi olarak kitabın içinde peygambere bu gece indirmeye başlamıştır. 2 tane birbirine zıt gibi gözüken hadis var. Kur'an bana bir kere de indi, Kur'an bana yavaş yavaş indi. Buradan anlaşılıyor ki Kur'an'ın hakikati aslında peygamberin vücuduna, varlığına ve hakikatine bir kere de inmiştir. Yani peygamber yaratılış olarak Kur'an'ı anlatan kitaptır. Dolayısıyla İbnül Arabi de şöyle tarif ediyor Kadir Gecesi'ni. Kur'an'da geçen genel içeriğine göre yeni bir mana anlatıyor Kadir Gecesi ile ilgili ve diyor ki Kadir Gecesi ilahi sureti bütün oluş hakikatlerini kendinde toplayan insanlık mertebesine ulaşmış kişidir. Yani Kadir Gecesi insan-ı kamildir. İnsan-ı kamilde insana ait bütün ulaşım mertebeleri, yani ta Allah'ın sonsuz birliğinden itibaren bütün vücudundaki isimlerin tek tek tecelli edip tamamen ortaya çıkış anına kadar geçen birlik zamanına Kadir Gecesi'nin ilmi denir. Ve sonuçta oluşan kamil insanda Kadir Gecesi'nin hakikati yani Kur'an'dır. Böyle baktığın zaman Kadir Gecesi'nin bir manası da kamil insandır. Biz de kamil insanın kıymetini bildiğimiz ölçüde Kur'an'ın kıymetini bilmiş oluruz. Çünkü kamilden zuhur eden Kadir'in hakikatidir. Tıpkı peygamberde olduğu gibi. Peygamberin manasına Kur'an bir kere de inmiştir. Ama vücudunun organları yanmaması için bu Kur'an'ı idraki yavaş yavaş olmuştur. Onun için görünüşe göre yavaş yavaş inmiştir. Bizim Kadir Gecesi mürşidimizin ve mürşidimizde tecelli eden peygamberin hakikatini, kadrini ve kıymetini teşekkür ederek Allah'ımıza ishar ettiğimiz gece olarak değerlendirilir. Mürşidin önemini çok hoş bir şeyle anlatmak isterim. Peygamber Efendimiz vefat etmeden önce bir tek kelime söylediler, refikim. Vefat etmeden önce peygamber tek bir şey söyledi, refikim. Çok önemli. Refikim benim yol arkadaşım demek. Yol dostum, yani mürşidim demek. Yani insanı ölüm anında dahi Allah'ına kavuşturmakta götüren şey, kavuşturmaya götüren şey ve onu idrak ettiren şey hocasından tecelli eden ilimdir. Aslında kişiler ölür gider fakat o ilim bakidir ve o ilim Allah'a aittir. Dolayısıyla bu ilim bizim mürşidimizdir. İşte o refik olan, yoldaş olan ve güzel olan o ilimdir. İşte o ilmin kıymetini ve kadrini bildiğimiz geceye Kadir Gecesi denir.
ki 1000 aydan daha hayırlıdır diye geçiyor. Evet. Bir başka bakış açısından bakarsan Hazreti Ali'nin devamlı ben ne zaman şehit olacağım, hiç böyle bir fırsatım olmayacak, ben herkese başarılı oluyorum mücadelede diye Allah'ına ve peygamberine sorduğu gecelerden birinde Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'yi çağırarak sana müjde olarak Kadir Gecesi'ni Allah yolladı. Çünkü sen bir Kadir Gecesi şehit olacaksın ve senin ölümün dahi senden sonra gelecek 1000 aydan daha hayırlı olacak manasına getiren bir ayetten bahsedilir. Dolayısıyla Kadir Suresindeki bu 1000 ayın şekli manası Hazreti Ali'nin vefatının dahi daha sonraki gelecek devirlerden daha hayırlı bir gece olduğudur. Bir büyük sultanın vefatı nasıl hayır olabilir? Bir kere insanlar ve insan-ı kamiller ölmezler, her tarafa dağılırlar. Her tarafa dağıldıkları için de eskiden tek noktadan yayın yaparken öldükten sonra her noktadan yayın yaparlar. Dolayısıyla Hazreti Ali'nin bu kılıç kınından çıksın da bir kere de beni o zaman görün demesinden kasıt budur. Buradan da anlaşılıyor ki kamil insan Allah'ın sevgilisidir ve onların vasıtasıyla biz Allah'ın ne istediğini, nasıl yaşamamızı istediğini, nasıl komşuluk etmemiz, nasıl insanlık yapmamız, nasıl eşimizle ilişki kurmamız, nasıl ana babalarımızla hareket etmemiz, onlara nasıl davranmamız gerektiğini hep kamil insandan öğrenir. Onlar peygamberin mekârim-i ahlakını bu aleme getiren kişilerdir, taşıyan. Peygamberin ahlakı tamamlanmış ahlaktır. Peygamber her şeyin sonuncusudur çünkü her şeyi tamamlamış halde gelir. Onun için de Kur'an bütün kitapların sonuncusu, tamamlanışı ve tevhididir. Kur'an'ın kelime anlamı da birleşme demektir. Dolayısıyla bu bakış açısından bakarsak Peygamber Efendimiz mekârim-i ahlaktır. Mekârim-i ahlakın başı ve sonu vardır. Kur'an'ın başı ve sonu şeklen olduğu gibi. Başı, Kur'an'ın başındaki idrak yahut ahlakın başındaki idrak yarın korkusundan uzak durmaktır. Sonundaki idrak her nereye baksan Allah'ın veçhi oradadır ayetini idrak etmektir. İnsanın başında Allah'a güven, sonunda da Allah'tan başka bir varlık olmadığına eminlik hali hasıl olur. İşte Kur'an'ın hakikatinden insan vücudunda hasıl olması gereken budur. Yani insan yaşayan Kur'an olmalıdır. Kur'an'ı giyinip haliyle göstermelidir. Bu bakış açısından sahabe 5 ayeti ezbere biliyorsa alkışlanır ve elle gösterilirmiş. Niçin? Çünkü o 5 ayet ezberlenmeden ve hal haline geçirilmeden 6.'sı öğrenilmezmiş. Biz ise bugün Harun Reşit'in Yasin suresini ezbere bilen papağanı gibi Kur'an'ı öğrenip manasını öğrenmeden kalabiliyoruz. Burada benim aklıma Hazreti Pir'in çok hoş bir hikayesi geldi. Mevlana diyorlar ki bu adam Kur'an'ı çok iyi biliyor, çok iyi idrak ediyor. Her kelimesinin nerede geçtiğini biliyor. Sorun bak söylesin. Hazreti Pir diyor ki ne güzel cevizi saymayı öğrenmiş. İnşallah bir de kırıp yer, işte o zaman hakikatine varır. İşte Kur'an'ın hakikatine varmak, yaşayan Kur'an olmak, halinle Kur'an'ı göstermek demektir. Aklıma Hazreti Şems'le Mevlana geliyor. Mevlana Hazretleri bir gün sohbet yaparken ve Kur'an ayetlerinden ve peygamber hadislerinden bir kısmını veya bir tanesini açıklarken Hazreti Şems içeri girip elini masaya vuruyor ve Allah'ın dedikodusunu yapma diyor. Buna tüyleri diken diken olan Hazreti Mevlana ben sadece ayet açıklamaya çalışıyordum diyor. Zaten kendisi o devrin en büyük ayet şarihi ve en güzel hadis uzmanı. Onun üzerine Şems bu ayeti hiç uygularken üzerinde görmedim. Uygulamadığın bir ayeti anlatmak Allah'ın dedikodusunu yapmaktan başka bir şey değildir diyor. Buradan anlaşılıyor ki insanın Kur'an'ı hem öğrenmesi hem okuması fakat aslında manasıyla yaşaması lazım ki gerçek Müslüman olsun. Aksi takdirde Furkan'da kalır. Furkan diğer kitapların ortak ismidir. Kur'an Furkan'ı da içeren son kitaptır. Furkan fark gözeten kitap demektir. Kur'an'da da şeriat kısmında fark vardır.
Bunu yapma, bunu yap. Bunu yapmazsan Allah'ın hoşuna gider gibi laflar çıkar. Fakat Kur'an olunca her şeyin hakikatine yönelilir, birleştirici olunur, bölünmelerden uzak durulur. İşte her şeyin hakikatinde bu vardı. Teşekkür ediyoruz hocam.